Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Binance kripto para borsasında limit nedir, piyasa nedir, stop limit nedir, limit, piyasa ve stop limitte nasıl alım satım yapılır, aralarındaki farklar nelerdir, bunları anlatacağım. Öncelikle şundan bahsedeyim. Binance borsası dünyadaki en yüksek hacimli kripto para borsasıdır. CoinMarketCap'te bunu da görebiliyorsunuz. Onun haricinde videonun altına atacak olduğum linkten Binance'e üye olursanız %10'luk bir komisyon indirimi kazanırsınız. Yani Binance'de her 1000 TL'lik bir al-sat yaptığınızda 1 TL komisyon ücreti keser. Bunun da %10'unu geri alırsınız. Yani küçük bir meblağ olarak görünebilir ama uzun vadede düşündüğünüzde iyi bir kazanç getiriyor arkadaşlar. Bir de kimlik olayından bahsedeyim. Normalde farklı borsalardan para göndereceğimiz zaman kimlik onayına gerek yok arkadaşlar. Ancak kredi kartından veya Papara'dan para aktaracağımız zaman kimlik onayı ister. Kimlik onayı neden önemli? Varlığın güvencesini sağlamak adına. Yani şifreyi unuttuk diyelim veya benzeri bir aksilik çıktı. Borsaya deriz ki bakın kimliğim burada, bilgilerim burada ve bu şekilde borsadan hesabımızı geri isteriz ve bu şekilde bize yardımcı olurlar. O yüzden kimlik onayını yapmamız lazım arkadaşlar. Ve şimdi piyasa limit, stop limiti geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar piyasa demek, piyasa market değerinden işlem yapmaktır. Yani piyasaya tıkladığımızda şurada değeri görüyorsunuz. Mesela Bitcoin USDT cinsi. Solda BTC yani Bitcoin olduğunda örneğin soldaki kısım Bitcoin'i almak içindir. Sağdaki de satmak içindir. Solda hangi coin varsa burada da aynı şekilde soldaki alır, sağdaki de satar. Piyasadaysa eğer mesela şu an Bitcoin'in piyasası 51.000 TL civarı. Pardon 51.000 dolar civarı. Biz şuradan Bitcoin almak istediğimizde piyasaya tıkladığımızda mesela elimizdeki miktar mesela bende 53 USDT var. Hepsini seçtiğimde buradan BTC al dediğimde şu anki piyasa değeri ne kadarsa Bitcoin'in o değer üzerinden bir alış yapar. Mesela deneyelim. BTC al diyelim. Hemen piyasa emri oluşturdu der ve alır. Buradan işlem geçmişinden de yaptığımız işlemi görebiliriz. Gerçekleşti diyor. Bitcoin satmak istediğimizde de aynı şekilde piyasadan yani market değerinden şuradan %100'ü seçeriz. Ondan sonra sat deriz ve satışımız şu soldaki değer üzerinden gerçekleşir arkadaşlar. Şu tablo alanında görebilirsiniz mesela. Buradan da aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Piyasayı anlamışsınızdır. Alım satımın en kolay işlemi piyasadır arkadaşlar. Onun haricinde limite geçtiğimizde limit nedir? Nasıl yapılır? Şunu da gösterelim. Mesela limit. Şu an Bitcoin'in değeri 51.000 dolar. Mesela %100'ü çekeriz. Mesela Bitcoin almak için tabii ki. Şu an 51.000 ya. Biz mesela 50.000 dolar olduğunda yani 50.000 dolar düştüğünde Bitcoin almak istiyorum dersek soldaki alışları görüyorsunuz. Bunlar da satışlardır. Burada 50.000 dolara girdiğimizde yani Bitcoin 50.000 dolara düştüğünde Bitcoin al dersek şu şekilde emrimizi verelim. Bitcoin 50.000 dolara geldiğinde elimde var olan USDT'ye kadar Bitcoin al. Yani burada bir düşüş sağlandığında mesela izleriz. Şuradan grafikten. Bitcoin'in mesela 50.000 dolara düşeceğini tahmin ederiz. Ondan sonra buradan limitten mesela 50.000'i yazdığımızda ve BTC al dediğimizde 50.000'e düştüğünde otomatikmen o değer üzerinden bir Bitcoin alırız arkadaşlar. Ondan sonra da
Eğer çıkışı öngöreceksek eğer o çıkıştan bir kazanç sağlarız. Veya burada 50 bin değil daha düşük bir meblağ da yazabiliriz. Yani o anki piyasa değerinden değil de bizim istediğimiz değerden bir alış demektir limit. Yani şu değere kadar düşeceğini tahmin ediyoruz veya o şekilde bilgi alınmışız. O değerden alalım ki sonra daha çok sonra çıkacağını öngördüğümüzden kazanç elde edelim. Amaç budur arkadaşlar. Buradan emri vermiştik. Emri tabii ki buradan da iptal edebiliriz. Mesela biz iptal edelim. Şimdi gene limitten satmayı göstereyim. Aynı şekilde mesela şu an 51.000 civarında ve 51.200, 51.100 civarında bir Bitcoin'in değeri var. Mesela biz diyelim 55.000'e geleceğini öngörüyoruz. Yani veya beklemek istiyoruz. Yani 55.000 geldiğinde satsın diyoruz. Elimizde olan Bitcoin'ler 55.000 dolar seviyesine geldiğinde otomatikmen satar. Ve tabii ki otomatikmen de buradan bir kazanç elde ederiz. Tablo üzerinden de gösterelim. Şuradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Okuyabilirsiniz yani. Tabii bunları yaparken grafikleri incelersiniz. Birçok grafiklerle alakalı, hani grafikleri öğrenmekle alakalı videolar var internette. Ben de geçen gün paylaşmıştım. Tabii ara ara gene paylaşmaya devam edeceğim. Grafikleri iyi öğrenmeniz lazım. Grafik okumayı bilmeniz lazım. Ona göre nerede ne alacaksınız, nerede ne satacaksınız bunu anlayabilirsiniz. Onun haricinde şimdi stop limit'e geçelim. Stop limit. Şu tablodan da görebilirsiniz. Bitcoin'in değeri 50.000 dolar ise eğer ki fiyat 48.000 doların altına düşerse 47.000 dolardan sat. Şuradan da mesela zararı azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Diğer ismi stop loss yani kaybı durdur demektir. Yani stop limit kaybı en aza indirmek amaçlı oluşturulmuş bir sistem arkadaşlar veya bir seçenek de diyebiliriz. Mesela şöyle göstereyim. Şu anda Bitcoin'in değeri 51.232 bin dolar. Mesela biz Bitcoin 50.000 dolara düştüğünde 50.000 dolara düştüğünde mesela 48.000'den sat diyoruz. Şöyle düzelteyim. 48.000. Evet. Bunu neden yapıyoruz? Mesela diyelim şu an 51.000 dolar bir Bitcoin var. Bunun biz düşebileceğini öngörüyoruz veya en azından hani düşecek veya düşmeyeceğini veya çıkacağını bilmesek de ne olur ne olmaz diye kaybımızı durdurmak için belki yani bilemeyiz. Bazı zamanlar oluyor Bitcoin çok aşırı bir şekilde bir düşüş sağlıyor. Ben bu kripto para borsalarını takip edenler bilir. O yüzden kaybımızı küçültmek için stop limit koyuyoruz. Yani Bitcoin 50.000 dolar seviyesine geldiğinde 48.000 dolardan sat veya 49.000 de diyebiliriz. Bunu bu şekilde yaparsak BTC sat dersek karşımıza bu çıkar. 50.000 dolara düştüğünde 48.000'den sat veya bunu 49.000 şeklinde de ayarlayabiliriz. Bunu onayla dediğimizde burada işlem açılır. Gördüğünüz gibi zararı durdur limiti. Satmak adına 50.000 doların altına düştüğünde bu işlem gerçekleşecek. Yani ne olacak? Diyelim Bitcoin belki de 45.000 dolarlara düşecek. Veya 40.000 dolarlara düşecek. Yani birdenbire öyle bir düşüş olacak. Eğer biz bunu yapmasaydık çok önemli bir zararımız olacaktı. Ama stop limitimizi koyduğumuz için bu zararımız küçülmüş oldu. Veya aynı şekilde mesela iptal diyelim. Şuradan mesela gene 51.000 dolar.
Bitcoin diyelim 55.000 dolar şu şekilde. Eğer bu şekilde bir emir verirsek de mesela Bitcoin 55.000 dolara geldiğinde 53.000'den sat. Bunu yaptığımızda da Bitcoin değer arttığı zaman mesela şu an 51.000 dolarken 55.000'lere 53.000'lere çıktığında otomatikmen satış yapar ve otomatikmen de kazanç sağlamış oluruz. Grafik açıdan bu nasıl olabilir? Mesela izliyoruz. Şu izlediğimizde diyelim yani şuradan bir düşüş gördük diyelim. Çıkacağını öngörüyoruz. Çıkacağını ve önemli bir değer kazanacağını öngörüyoruz. Otomatik olarak stop limit koyarız. Yani mesela 38.000 dolardayken mesela buradan birdenbire 45.000 dolara gelmiş. Koyarız mesela 45.000 veya 42.000 dolara satış emri veririz. O seviyeye geldiğinde otomatikmen satış olur ve bu da ne demektir? Bir kar demektir. Kazanç demektir yani. Gene stop limitte almak istediğimizde de aynı yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela tabi diyelim 51.000 dolar. Diyelim ki düştüğünde 45.000 dolara geldiğinde diyelim 48.000 seviyesinden bir alım yapacağız. Bu seviyeye düştüğünde otomatikman Bitcoin düşükten alırız. Sonra düşükten alacağımız için değerinin artacağını öngördüğümüzde değeri artış olur ve kazanç sağlayabiliriz. Tabi bunların bir araştırmasını tabii ki yapacağız. Bilmeniz gereken bir bilgi daha aktarayım arkadaşlar. Limitten al-sat yaparsak piyasa değerine göre, piyasaya göre daha az komisyon ödüyoruz. Bu da önemli bir durum. O yüzden genellikle yani piyasayı kullanmak yerine limit kullanmak veya stop limit kullanmak daha yararlıdır. Yani piyasanın alım satımlardaki komisyonu daha yüksek. Kripto paralar dendiğinde, kripto paralar borsası dendiğinde önemli etkenlerden bir tanesi alım satım. Bu alım satımda da bu videoda anlattığımız limit, piyasa, stop limitle olur. Bunda tabii ki öğrenmek, bilmek gerekiyor. Ondan sonra grafik okumayı bilmek, öğrenmek gerekiyor. Bunları istersek, araştırırsak bu şekilde birçok kaynaktan elde edeceğimiz bilgilerle, verilerle önemli bir seviyeye geliriz. Ondan sonra kazanç sağlamamız tabii ki de daha kolaylaşacaktır. Önümüzdeki videoda da bu grafik sistemleriyle alakalı çok önemli bir tüyo vereceğim arkadaşlar. Yani kazancınızı önemli oranda arttıracak güzel bir bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda bunları hepinizle paylaşacağım. Bu videomu beğendiyseniz beğeni atarsanız sevinirim. Gene sorularınız varsa videonun altına yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Gene kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Gene video altındaki zile basarsanız da videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.